Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kalem kullanarak güzel bir çiçek modelinin yapılışını paylaşacağım arkadaşlar. Şöyle mor ve beyazı kullanacağım. Tığ numaramsa 4 numara. Bir de şöyle bir iğne kullanacağız dikmek için çiçeğimizi. Çok kolay bir çiçek olacak arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Şöyle beyazla başlayacağız. Beyaz ipimi kenara aldım. Kalemimi elime alıyorum. Öncelikle bir tane ilmek oluşturuyorum. Ve kalemin altından geçerek buraya öncelikle ipimi bu şekilde ekliyorum. Şöyle ipimi arka tarafa aldım. Önden ipimi alarak tekrar arka tarafa geçiriyorum. Ve bu şekilde arkadan ilmeğimi alıp diğer ilmeğimin içerisinden geçirerek buraya ilmekler oluşturuyorum. Tekrar yapıyorum. İlmeğimi önden alıp tekrar arkadan geçirerek buraya bu şekilde ilmekler atacağım. Kalemin tamamen üzerini kapatacak kadar ilmek yapacağım. Bir tane çiçek yapmak için. Devam ediyorum. Bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Oldukça kolay. Biraz eliniz alıştığında da daha kolaylıkla bu ilmekleri yapabiliyorsunuz. Şöyle devam ediyorum. Önden ilmeğimi alıp arkadan getirip diğer ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Evet, bu şekilde ilmeklerimizi attık. Şimdi son ilmeğimi şöyle kalemin üzerine geçiriyorum. Burada bırakacağım ipimi. Diğer renge geçeceğim için hemen şöyle mor rengi alıyorum. Şöyle en baştaki ilmeğin içerisinden tığımı geçirdim. Diğer rengimi içerisinden geçirip üzerine bir tane zincir çekiyorum ve buraya sabitledim. Şimdi burada 2-3 tane zincir çekmiş oldum. Tığımın üzerine bir defa doladım. Buradan 1 2 3. boşluğa batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. 1 2 seferde kapattım. Şöyle tığımın üzerine tekrar aldım. Aynı yere ikinci ikili trabzanımı yaptım. Tekrar aynı yere 3 tane aynı nokta üzerine ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 3 tane yaptım. Araya 1 2 3 zincir çekiyorum ve aynı noktaya tekrar 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Çiçeğimizin yaprakları olacak arkadaşlar. Bu yaptığım kısım, beyazla yaptığımız ilmeklerse çiçeğimizin ortası olacak. Şöyle devam ediyorum. Buradan alttan şöyle ilmeğimi sayıyorum. 1 2 3. boşluğa batarak sık iğne ile birleştiriyorum. Şöyle birinci yaprağımızı oluşturduk bu şekilde. Hiç zincir çekmeden tığımın üzerine doladım. 1 2 3. boşluğa batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Tekrar aynı noktaya ikili trabzan, tekrar ikili trabzan, 3 tane ikili trabzan yaptık. Araya 1 2 3 zincir çekiyorum ve tekrardan 3 tane daha ikili trabzan aynı nokta üzerine yapıyorum.
1, 2, 3. boşluğa batıyorum ve buradan birleştiriyorum. İkinci yaprağımızı da oluşturduk bu şekilde. Şöyle daha yakından göstereyim. Evet. Buraya kadar 6 tane yaprak olana kadar devam edeceğiz. Şimdi burayı ben 6 yaprağı tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, 6 tane yaprak olana kadar devam ettim ve bir tane burada zincir çektim. Şöyle ipimi uzatıp buradan mor rengini kesiyorum. Beyazı da keseceğim şimdi. Hemen şöyle çektim, sıkıştırdım. Beyaz ipimi, son ilmeğimi buradan alıyorum ve yine bir tane zincir çekip buradan ipimi biraz mesafe bırakıp keseceğim ki dikeceğiz arkadaşlar. Fazla da büyük olmasın. Bu kadar yeterli olur. Az bıraktım, çok fazla değil, israf olmasın diye. Şöyle şimdi kalemden ilmeklerimizi çıkaralım. Evet, ilmeğimizi çıkardık bu şekilde. Şimdi hemen beyaz rengi iğnemin üzerine geçiriyorum. İğneme takıyorum. Evet, iğneme geçirdim. Şimdi buradaki ilmeklerin içerisinden şöyle iğnemle geçiyorum. Bir defa geçtim. Şimdi tekrar bir kere daha geçeceğim. Aynı yerden. Baş kısımdan arkaya doğru bu şekilde. Şimdi sıkıştıracağım. Ortaya toplayacağım bu ilmeklerimizi. Evet, çiçeğimiz oluştu arkadaşlar. Şimdi ipimi burada birleştireceğim, bağlayacağım. Kesip temizleyeceğim. Şöyle biraz daha sıkıştıralım. Evet. Arka taraftaki öncelikle beyazla bağlayacağım. Beyazla beyazı bağlayıp sonra da buradaki morla başlangıç ipimiz olan diğer mor rengini hemen bağlayalım. Şimdi buradaki diğer iki rengimi birbirine bağlıyorum. Evet, çok kolay bir şekilde süslemelerde kullanabileceğiniz çiçeğimiz tamamlandı. Şimdi arkadaki ipleri kesip temizleyeceğim arkadaşlar. Sonrasında orta kısma bir tane inci yerleştirerek çiçeğimizi tamamlamış olacağız. Şöyle bir de ben mavi ile yaptım arkadaşlar. Mavi ile de güzel oldu. Evet, isterseniz böyle arasını biraz daha açık bırakabilirsiniz. Burayı biraz daha açık bıraktım. Şimdi inci yerleştireceğim üzerine. Hemen tamamlayıp son halini verip geri dönüyorum. Evet arkadaşlar, modelimi tamamladım. Çiçeklerimizin son hali bu şekilde. İstediğiniz örgü süslemelerinde kullanabilirsiniz. Çok kolay ve çok güzel bir model oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tekrardan farklı örgü modellerinde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.